Hibiskus bitkisi ebegümecigiller ailesinden gelerek farklı bölgelerde Mekke gülü, gül hatmi, nar çiçeği, hatmi çiçeği ya da amber çiçeği gibi farklı isimlerle bilinmektedir. Dünyanın birçok yerinde hibiskus bitkisi gıda ve ilaç yapımında kullanılır. Ayrıca Türkiye'de ve diğer yerlerde de göz alıcı, iri, güzel çiçeklerinden dolayı da yaygın biçimde yetiştirilmektedir. Özellikle tropik iklimleri tercih eden hibiskus bitkisinin sağlığa pek çok yararlı etkisi bulunur. Hibiskus ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümeci giller ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok faydası bulunur. Yaklaşık 300 türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi hoş kokulu yapısıyla da bilinir. Memorial Hastanesi Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanan hibiskus bitkisinin faydaları ve kullanırken dikkat edilmesi gereken uyarılar şöyle. Yetiştikleri bölgeye ya da iklime göre çeşitlenen yüzlerce hibiskus türü bulunur. Türlerine göre farklı şekillerde tüketilir, farklı yararlar sağlar. Bunun yanı sıra bitkinin en yaygın kullanım şekli çay formudur. Ayrıca kafein içermemesi de tercih edilen özellikleri arasındadır. Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayı içerisinde yer alan C vitamini ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Kaygıların hafiflemesinde etkili olarak depresyona iyi gelebilmektedir. Bu da rahat bir uykuyu da destekler. Kan basının düşürülmesi ve dengelenmesinde etkili olabilmektedir. Grip, soğuk algınlığına karşı mücadele eder. Böylelikle boğazda oluşabilecek enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar. Bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini düzenlemede etkili olur. Hibiskus çayı içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde cildi yeniler ve iyileşmesinde önemli rol oynar. Adet döneminde tüketildiğinde sancılara iyi gelir ve söktürücü özelliği bulunur. Kimler hibiskus çayı içemez? Hibiskus çayı tüketilmeden önce mutlaka uzman doktora danışmak gerekmektedir. Hibiskus çayını tüketmemesi gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir. Guatr ve tiroid problemi yaşayan kişiler, yüksek ve düşük tansiyonu olanlar, alerjisi olanlar, anemi hastaları, sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlar, hamile ya da hamilelik döneminde olan kişilerin tüketmesi önerilmemektedir. Bunun yanında diyabet hastası olanlar tükettiklerinde düzenli olarak şeker kontrolü yaptırmaya özen göstermelidir. Hibiskus nasıl tüketilmelidir? Yaz aylarında soğuk kompost suların içerisine aroma vermesi amacıyla katılabilir. Tercihe göre diğer buzlu bitki çayları ile birlikte de tüketilebilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi hibiskus çayının da aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Günde bir fincandan fazla tüketilmemesi önerilir. Ayrıca kronik hastalıklara sahip olan kişiler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Hibiskus çayı nasıl yapılır? Hibiskus çayı kırmızı renkli, tatlı ve mayhoş bir tada sahip olan bir bitki çayıdır. Sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketilebilen hibiskus çayının ferahlatıcı bir etkisi bulunur. Hibiskus bitkisinin tomurcuklarından suda demlenmesiyle oluşan hibiskus çayı, siyah çaya ya da kahveye alternatif olarak tüketilebilmektedir. Bulunduğu iklime göre değişiklik gösteren hibiskus türleri bulunur. Hibiskus çiçeğinin kurutulmasıyla elde edilen hibiskus çayı hazırlanması kolay bir içecektir. Bir bardak su içerisine 2 çay kaşığı kurutulmuş hibiskus çayı eklenerek demlenir. 5 dakika sonra çayın rengi kırmızıya dönerek tüketime hazır hale gelir. Daha sonrasında süzülür, soğuk ya da sıcak şekilde tüketilebilir. Tatlandırmak için içerisine bal, tarçın ya da limon ilave edilebilir. Hamilelikte hibiskus kullanımı nasıl olmalıdır?
Hibiskus sağlığı olan faydalarıyla bilinse de hamilelik döneminde tüketimi güvenli değildir. Özellikle hamileliğin ilk aylarında düşüğe yol açma riskine karşı hibiskus kullanımı uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Bunun yanında hibiskus bitkisinin uzun süreli kullanımı durumunda kadınlarda doğurganlığı etkileyebilir fakat bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Hibiskus kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Hibiskus çayı her besinde ve bitki çayında olduğu gibi yeterli miktarda tüketildiğinde güvenli kabul edilebilmektedir. Bunun yanında yüksek dozda tüketildiğinde vücutta farklı yan etkileri ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon ve diyabet tedavisinde olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş almaları gerekmektedir. Ayrıca kan basıncını düşürebildiğinden hamilelik ve emzirme döneminde olan kişilerin hibiskus çayı tüketmemeleri önerilir. Vücutta su kaybına neden olabilir. Hibiskus çayı bazı kişilerde deride döküntü ve ani kaşıntı gibi alerjik problemler oluşturabilir. Hibiskus çayı zayıflatır mı? İçerisinde yüksek oranda demir bulunan hibiskus çayı, vücutta oluşabilecek demir eksikliği ve kansızlığı gidermede etkili olur. Demir eksikliğine sahip olan ve kansızlık yaşayan kişiler kilo vermede güçlük çekebilir. Hibiskus çayı içerdiği C vitamini sayesinde vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olarak kilo verdirir. Bunun yanında bağırsak sağlığını düzenleyerek vücuttaki ödemin atılmasını sağlar ve şişkinliği giderir. Böylelikle vücuttaki ödemin ve şişkinliğin atılması zayıflama konusunda destek olur. Hibiskus çayı her gün içilir mi? Uzmanlar hibiskus çayının gün içerisinde 2 bardaktan fazla içilmemesini önerir. Hibiskus çayı 10 gün boyunca içilirse 3 ay ara verilmesi gerekebilir. Bu durum kişiden kişiye değişebilir. Herhangi bir yan etki görülmesi durumunda tüketimi durdurulmalıdır. Hibiskus iltihap söker mi? Hibiskus vücutta oluşabilecek iltihabı önleyerek dışarıya atılmasına yardımcı olur. Bunun yanında soğuk algınlığı ve grip yüzünden meydana gelen boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Hibiskus tansiyona iyi gelir mi? Hibiskus içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kandaki yağ seviyesinin düşürülmesine yardımcı olarak yüksek tansiyon riskini azaltabilir. Hibiskus çayı ishal yapar mı? Hibiskus çayı sindirim sisteminde düzen sağlayarak bağırsak hareketlerini hızlandırır. Fakat tüketiminde bağırsakların daha fazla çalışmasına neden olabilir.